Merhaba sevgili dostlar. Bugün 3 ayrı konudan kısa kısa sizlere bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere 3 konu gündemde çok sıklıkla konuşuluyor. Ben de bazı şeylerden rahatsız oldum. O yüzden de sizinle görüşlerimi paylaşmak istedim bu noktada. Tabii ki herkesin görüşü kendine. Bu da benim fikirlerim ama söylemeden sanırım geçmek istemedim. Bunlardan bir tanesi milli voleybol, kadın voleybol takımımızla ilgili. Bir diğeri bir sanatçımızın konserde söylemiş olduğu marş ve üzerindeki kostümüyle ilgili ve üçüncüsü de hepimizi derinden etkileyen hayvanların, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili. Gerçekten bu üç konu benim de çok çok önemsediğim konular. Diyeceksiniz ki hani bunlar şimdi eğitimle mi ilgili, neden gündem konusu taşıdın videona? Emin olun, her şeyin temelinde eğitim ve eğitimsizlik var. Ve bu gündemin oluşmasında bile emin olun eğitimsizlik var. Neden? Çünkü birçok şey Avrupa'da gündem dahi olmazken bizim ülkemizde böyle ufak tefek şeyler, birinin üzerine giydiği, öbürünün yolda yürüdüğü, birinin birine ne dediği gündem olabiliyor. Bunlar basit şeyler aslında ama maalesef bunları bile gündem yapabiliyoruz. Milli kadın voleybol takımımız gerçekten bizler için harikalar yaratan bir milli takımdan bahsediyoruz. Kadın oyuncularımız bize inanılmaz muhteşem gururlar yaşattılar. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, memleketler liginde şampiyonluk, olimpiyat şampiyon. Yani bunların hepsi şu ana kadar hiçbir takımın bize yaşatmadığı gururlar. Elbette böyle bir takımın tarifeli bir uçakla uçmaması gündem olabilir. Ama hangi şartlarda? Şöyle örnekleyeyim. İkiye ayrılan grup var ülkemizde. Bir grup tarifeli uçakla uçulmasını normal buluyor. Bir diğer grupta özel uçak kaldırılmasından bahsediyor. Bunun olması gerektiğinden. Şimdi hangisi doğru, hangisi yanlış konusuna çok girmek istemiyorum ama bence hangi noktadan baktığımız bu konuya önemli. Çünkü bir grup diyor ki evet, işinize geldiğinde Avrupa'ya örnek veriyorsunuz. İşte bakın, Alman milli takımı da tarifeli uçakla turnuvalara gidiyor. İyi, güzel ama Almanya'daki bütün takımlar aynı şartlarda seyahat ediyor. Almanya'daki bütün üst düzey yöneticiler aynı şartlarda seyahat ediyor. Yani biri özel uçakla giderken diğeri tarifeli uçuşla seyahat etmiyor. O yüzden de böyle bir şey Almanya'da gündeme taşınmıyor. Ama bizde bunun gündem olmasının sebebi çifte standart. Bu hoş değil. Yani atıyorum, futbol takımı özel uçakla uçarken kadın milli voleybol takımının tarifeli ekonomi uçuşunda uçması elbette gündem olur. Çünkü bunca başarıyı yaşatmış, bunca ilke imza atmış güçlü bir takımın diğer takımlar daha iyi şartlarda seyahat ederken daha zor şartlarda seyahat etmesi, işte bu tartışmayı oluşturan nokta. Aslında buradaki konu adaletsizlik, buradaki konu eşitsizlik, buradaki konu eğitimsizlik. Niye eğitimsizlik? İşte bunu görememek, buradaki bu farklılığı görememek bence yine eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Biz evet, ülke ekonomisini düşündüğümüzde belki hepimiz kemer sıkmamız gerekir. Belki ekonomik anlamda dikkat etmemiz gerekir. Güzel. O zaman herkes elini taşın altına koyacak. Herkes aynı şartlarda seyahat edecek. Bakın, o zaman bu konular gündem olmaz. Ama kadınlar, erkekler, futbol, voleybol, basketbol gibi bir takım ayrıştırmalara kalktığınız zaman gündem farklı boyutlara taşınıyor. Ben burada feminist bir bakış açısıyla bakmak istemiyorum olaya. Bakmıyorum da şu anda. Şu an tamamen bahsettiğim şeyler hümanist bir yaklaşımla insanların eşitliği, insanların adalet ve toplumsal olaylar karşısında eşit tutulması gerektiği noktasından hareket ederek konuşuyorum. Aynı şekilde sanatçımızın giymiş olduğu kostüm ve işte 10. yıl marşını işte bu kostümle nasıl söyledi, söyleyemez polemiği. Arkadaşlar, sanatçı istediğini giymekte özgürdür. Sahne sanatçısı performans gösteriyor. Kostüm seçiminde bizim müdahale etme hakkımız yok.
Dünyaya bakın, dünya yüzeyinde de böyle. Neden işte atıyorum Jennifer Lopez ya da işte Beyoncé şu kostümü giymiş vay diye kimse eleştirmiyor. Onlar işte Amerikalı sanatçı, bu Türk sanatçı. Böyle bir şey yok. Beğenmiyorsanız izlemezsiniz. Kostümünü eleştiriyorsanız, görmek istemiyorsanız konserine gitmezsiniz, bilet almazsınız. Efendim medyada önüme düştü ama gördüm. İzlemezsiniz. Kimse size bilgisayarı açıp YouTube'dan ya da işte belli bir kanaldan zorla bir şeyi izletmiyor. İzlemeyin. Ama her bulduğumuzu da olumsuz eleştirmek gibi bir hakkı kendimizde görmek, bence bu da eğitimsizlik işte. Yani kişilerin beğenmediğiniz yönleri olabilir. Bizi de beğenmeyen insanlar olabilir. Ben şimdi zorla mı izletiyorum videoları insanlara? Hayır, izlemek isteyen açıp izliyor, izlemek istemeyen izlemiyor. Ha, eleştirme hakkına tabii ki sahibiz, beğendiğimiz, beğenmediğimiz yönleri. Ama böyle ver yansın edip yerden yere insanları vurarak eleştirmek de doğru değil. Eleştirinin de bir dozu olur, eleştirinin de bir şekli olur. Daha önceki videolarımdan birinde eleştiri konusuna yine değinmiştim. Nasıl eleştiri yapmamız gerektiği ile ilgili. Bunlar da işte eğitim gerektiren konular. Eleştirmek de eğitim isteyen bir konu. Doğrudur, yanlıştır. Şu anda onun yine polemiğinde değilim. Ne giymiştir, ne giymemiştir, doğru mu olmuştur giydiği, giymediği, bunu da tartışmıyorum. Ama yine bir önceki videomda dediğim gibi herkes kendinden mesuldür. İnsanlar zorla hiçbir şeye mecbur bırakılmaz. Yani izlemek istemeyen izlemez, izlemek isteyen izler, geçer. Bunun için de insanları bu kadar gündeme taşımanın gereği yok bence. Ve son olarak hayvanların uyutulması. Bunu sona bıraktım, ben en çok bu konuyu önemsiyorum. Onlar bizlerin yoldaşları, yol arkadaşları hayvanlarımız. Onlar da birer canlı. Onlar da tıpkı bizim gibi yaşayan, nefes alan canlılar ve bizlerin biraz daha akla sahip insanlar olarak onlardan üstün olmamız onları öldürme hakkını bize vermiyor. Hiçbir şekilde bunu doğru bulmuyorum, tasvip etmiyorum. Evet, kısırlaştırılabilir. Evet, onların sokakta başıboş gezmeleri engellenebilir. Tabii ki birçok şeye tanık oluyoruz. İnsanlara saldıran köpekler vesaire. Neden onlar sokakta? Bakın yıllardır Avrupa'da yaşıyorum. Sokakta başıboş gezen bir köpek, bir kedi bile görmüyorum ya. Kedi bile görmeyi özlediğim zamanlar oluyor benim burada. Bu kadar insan bununla baş etmeyi, bunun tedbirini almayı becerebilmişken bizler neden bunun tedbirini alamıyoruz? Yıllardır konuşuluyor. Bununla ilgili tedbirlerin alınması, barınakların yapılması, hayvanların kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi, satılması değil. Bakın sahiplendirilmesinden bahsediyorum hayvanların. Yani her şeyi ranta çevirmek doğru değil. Hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Onları kucaklamalıyız, sevmeliyiz. İnsanlara zarar verecek duruma gelmelerine engel olmalıyız. Bunlar bizim aklı başında insanlar olarak yapabileceğimiz şeyler. Tedbirini alıp hani derler ya tedbiri al takdiri Allah'a bırak diye. Tedbirini alabileceğimiz şeylerin tedbirini almamışız. Yıllardır birikmiş üst üste gelmiş. Şimdi o hayvanların canını almak için kendimizde haklı sebepler bulmaya çalışıyoruz. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Bunlar bir takım kılıflar, böyle şeylerin arkasına saklanıp hayvanları öldürmek doğru değil. Hayvanlarımızı sahiplenmemiz gerekir. Barınaklarda koruma altına almamız gerekir. Avrupa'daki diğer ülkeler nasıl yapıyorsa bizlerin de iyiyi örnek alıp ve o şekilde tedbirler alarak hayvanlarımızı koruma altına almamız gerekir. Dolayısıyla işte 30 günde sahiplendirilmeyen hayvanın öldürülmesi bir hakmış gibi algılanması doğru değil. Bunu tasvip etmiyorum. Onlar da birer can. Onlar da Allah'ın yarattığı canlılar. Ben herkese buradan seslenmek istiyorum. Ne olursa olsun o canlıları öldürme hakkına sahip değiliz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Onları iyi şartlar altında tutabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Yoksa bu bizim insanlığımıza sığmaz. İşte eğitim bu noktada önemli. Bu tedbirleri almak da yine eğitimli insanların bilinci dahilinde olacak şeyler.
Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.